nokta nokta detaylı olarak bu videoda hepsini açıklayacağım, dile getireceğim, sizi aydınlatacağım. Bakın, hastalanırsanız hastanede ne kadar, ilaç parası, sizin payınız ne kadar, bütün bilgiler bu videoda. Beğenirseniz bir like bekliyorum sizden. Bana da destek olmak istiyorsanız tabii ki gerçekten çok gurur duyarım. Ücretsiz olarak abone olursanız teşekkür ederim ve şimdiden hoş geldiniz diyorum. Almanya Sağlık Bakanı Nina Warken, ilaç ve hastane katkı paylarında %50'ye varan artışı değerlendiriyor. Amaç, sağlık sigortasındaki mali açığı kapatmak. Ama o açık da iyice artık büyümeye başladı. Çünkü İsviçre'de de o sorun var. İsviçre'de o sorun varsa demek ki bütün dünyada var. Almanya Sağlık Bakanı, yaşlanan nüfus ve artan tedavi maliyetlerine karşı halktan alınan ilaç katkı paylarını arttırmayı değerlendiriyor. CDU'lu Sağlık Bakanı Nina Warken, ilaçlar ve hastane tedavileri için vatandaşların cepten ödediği katkı paylarının Zuzahlung %50 oranında artırılmasını gündeme aldı. Warken, federal basın toplantısı sırasında iddiaları doğrulayarak ilgili adımların incelendiğini açıkladı. Sağlık sigortaları mali baskı altında. Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya'daki yasal sağlık sigortası sistemi GKV, özellikle yaşlanan nüfus ve artan tedavi maliyetleri nedeniyle ciddi bir mali baskı altında. Yetkililer gelecek yıl sağlık sigortası fonlarında milyarlarca euroluk açık oluşmasının beklendiğini belirtiyor. Hükümet vatandaşları ve işletmeleri yeni sosyal sigorta artışlarıyla daha fazla yük altına sokmadan bu açığı kapatmanın yollarını arıyor. Değerli izleyiciler, her gün yeni ilaçlar bulunuyor biliyorsunuz. Yani kansere karşı mesela, ve bu ilaçlar işte aşırı pahalı. Bir torba şöyle kansere karşı kemoterapi deniyor biliyorsunuz. Kemo oluyor. Bir torbası 30.000 euro olursa, bir kişiye 3 tane, 4 tane, 5 tane lazım olursa ki artık kendiniz hesaplayın. İlaç ve hastane katkı payı artışı planlanıyor. Şimdi hemen geleceğim. Nokta nokta okuyacağız, kim ne ödeyecek. Redaktionsnetzwerk Deutschland RND haberine göre Bakan Warken, hastaların sağlık sistemine daha yüksek oranda finansal katkı yapmasını öngören bir plan üzerinde çalışıyor. Taslağa göre nokta 1. İlaçlar ve hastane tedavileri için katkı payları %50 artacak. Yani sırf ilaçlar değil, hastane tedavileri içinde bak %50. Hastalar ilaç fiyatının artık %15'ini, mevcut oran %10, kendi ceplerinden ödeyecek. Yani %15'ini kendiniz ödeyeceksiniz. Asgari katkı payı 5 eurodan 7,50 euroya yükselecek. Yani burada da bir %50 yükseltme var. Azami katkı payı 10 eurodan 15 euroya çıkarılacak. Burada da bir %50. Hastane yatışlarında günlük katkı payı da 10 eurodan, ben bunu bilmiyordum. Bak 10 euro alınıyormuş Almanya'da, ben bedava zannediyordum. 10 eurodan 15 euroya yükseltilecek. Yani orada 5 euro, orada 2 euro, orada 5. İyi değil. Warken henüz karar verilmedi diyor. Ama bana sorarsanız bu açıklamalar böyle geliyorsa gazetelerde demek ki olacak değerli izleyiciler. Ona göre kendinizi tedbire alın. Düşünülen zam planının koalisyon ortağı SPD tarafından desteklenip desteklenmeyeceği henüz net değil. Sağlık Bakanı Warken henüz nihai bir karar alınmadığını vurgulayarak birçok seçeneği değerlendiriyoruz. Ancak her değerlendirilen seçeneğin mutlaka uygulanacağı anlamına gelmez. Şu anda kesin bir karar yok ifadelerini kullandı. Varken hükümetin amacının 2025 Ocak ayından itibaren prim artışlarını önlemek ve sosyal sigorta sistemlerindeki mali açıkları kapatmak olduğunu belirtti. Daha önce GKV sisteminde 2025 için 4 milyar euro açık öngörülürken güncel tahminlerde bu rakam
2 milyar euroya düşürüldü. Değerli izleyiciler, Almanya'da yaşayan vatandaşlarıma buradan geçmiş olsun diyorum. Herhangi bir hastalığınız varsa tabii ki sağlık en mühimi. Onun için videolarımın sonunda devamlı söylerim. Sağlıklı kalın diye. Değerli izleyiciler, size özel hayatımdan müsaade ederseniz bir şey anlatmak istiyorum, dile getirmek istiyorum. Bu sene ben ciddi bir şekilde sağlık problemi yaşadım. Evet, doğru duydunuz, sağlık problemi yaşadım. Ve beni çoktan beri takip edenler de belki yüzümden görmüşsünüzdür. Kilo vermek zorunda kaldım. Bu sene başlarında efendim göbek tarafında, bir gün sağ tarafta, bir gün sol tarafta ağrılar, sancılar başladı. Bunlar çeşit türlü ağrı. Sanki birisi bıçak batırıyormuş gibi, sanki birisi parmağımdan batırıyor, böyle göbeğime sokuyormuş gibi, böyle çeşit türlü ağrılar, sancılar fark etmeye başladım. Hatta geceleri beni uyandırmaya başladı. Doktora gittim. İlk önce dedi kayıştan kaynaklanıyor. Yani kayış kemiğe batıyormuş, kemik acıyormuş. Oradan o sancılar geliyormuş, ağrılar geliyormuş. Okey. Aradan bir ay geçti. Ben mayışı değiştirdim. Kayış takmamaya başladım. Pantolonunu değiştirdim. Her gün tulum giymeye başladım. Geçmedi. Uzun lafın kısası değerli izleyiciler, tekrar doktora gittim. Tekrar kan aldılar. Değerli izleyiciler, kilolu olduğum için bayağı kiloluydum. Karaciğerde hafif yağlanma var. Kilo verirsen iyi olur. Okey. Yediğime, içtiğime dikkat ettim. Çikolata, İsviçre'de yaşıyoruz biliyorsunuz. Hepsini kestim. Şu anda 12 kilo verdim. Bu arada fazla uzatmayacağım. 2 kere boruya girdim. Bütün organları boruda baktılar. Bir tanesinde de akciğere baktılar. Ben akciğer kanseri geçirmiş adamım. Beni çoktan beri tanıyanlar bilir. Bende %65 akciğer var. Ve devamlı doktora gittim geldim değerli izleyiciler. Karaciğer tabii ki kilo verdikten sonra kan güzel, yani iyileşti. Yağlanma azaldı. İyi yoldayız ama sancıların, ağrıların nereden geldiğini bulamıyorlar. Şimdi son söylentiye göre güya sinir sıkışması oluyormuş. Şurada kemiklerin arasında sinir sıkışması oluyormuş. O oradan her yere yansıyormuş güya. Hadi inanalım bakalım. Ağrılar, sancılar azaldı. Belki de işte o yağlanmadan da olabilir. Bilmiyorum. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Belki aramızda doktor vardır. Bana yazabilir. Kilo vermeye devam ediyorum. Şöyle bir 4-5 kilo daha verirsem iyi olur. Ama sağlık konusunda değerli izleyiciler, benim sağlık sigortam şöyle. Ben her ay 350 frank civarında sağlık sigortasına para ödüyorum. Ama hastalandığım zaman senede 2500 frankı, yani ilk gelen faturalardan 2500 frankı kendim ödemem lazım. O 2500 frankı ödedikten sonra sağlık sigortası ödüyor. Hatta 700 franka kadar %10'unu ben tekrar ödüyorum. Ondan sonra hepsini, yani ciddi bir şekilde hastalandığın zaman 2500 frankını kendin ödeyeceksin. Şimdi onu gelecek seneyi değiştirmek istersem nasıl oluyordu? Onu da inceledik. Her ay 450 euro oluyor. Yani ne oluyor? 1300, 1350, 1300, 1400 her 3 ayda bir kendi cebimden ödemem lazım. O zaman ciddi bir şekilde hastalandığım zaman 300 frankını kendim ödüyorum. 300 frankı geçti mi sağlık sigortası ödüyor. İsviçre'de sistem bu. Sistem bu. Ama tabii ki parayı ne yapacaksın ki sağlık olmadıktan sonra? Ama değerli izleyiciler, sağlıklı yaşamak için de para lazım. Doğru değil mi? Sağlıklı yaşamak için de, yani sen gıda konusunda sağlıklı yaşamak istiyorsan gidiyorsun İsviçre'de Migros'tan, ona göre sebzeni meyvanı alıyorsun. Ama senin
açıkçası paran yoksa, senin orada ihtiyaç olan muzunu, elmanı, kış geldi, portakalını, mandalinanı nasıl alacaksın ki? Yani buna da para lazım. Birisinin bütçesi, finansiyel durumu iyi değilse adamcağız nasıl? Yani buna da para lazım. Her şey, bakın değerli izleyiciler, her şey para, 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 para. Ve ben de tabii ki medyadan bütün dünyayı takip ettiğim için Türkiye'de de mesela ekonomi şöyle böyle deniyorlar. Ama baktığım zaman, şöyle etrafıma baktığım zaman, yani Avrupa'nın da benim düşüncem çivisi çıkmaya başladı ha. Yani bir sağlık sigortası konusunda galiba bizim üzerimize büyük bir problem geliyor diyebilirim. Çünkü ilaçlar aşırı pahalılaşmaya başladı ve insanlar da ona göre ihtiyarladığı için eskiden 75'te hadi güle güle topu dikiyorduk. Şimdi 75 değil, İsviçre'deki kadınların ortalama yaşı galiba 87, erkeklerin de 85 oldu ortalama yaşı. Bir yanlışlık varsa beni burada yorumlarda yazabilirsiniz. Ortalama yaşı, yani ona göre de sağlık için yok doktordur, yok ilaçtır. Kadın gelmiş 89 yaşına, daha halen kanından kontrol ediliyor. Vitamin B'si az, vitamin B vereceğiz. Vitamin şusu az, onu vereceğiz. Onun için tabii ki insanlar da yaşlanıyor. Tabii ki bütün herkese uzun ömürler diliyorum. Yalnız bunun hep sonunda bir aması var. Bu sigortaları da kim ödüyor? Halk ödüyor, biz ödüyoruz. Değerli izleyiciler, daha fazla konuşmak isterim ama bu konuda böyle şeyleri de belki canlı yayın yapmak lazım. Sizinle beraber, sizler de yorumlarda yazacaksınız. Ben de ona göre tabii ki cevap vereceğim. Bence daha iyi olur. Hiç şimdi fazla uzatmayalım. Böyle canlı yayınlar istiyorsanız bana yazın. Buraya kadar seyrettiyseniz, izlediyseniz yazın. Ya ben hep seyrettim diyorum. Yanlış. Aslında izlediyseniz yazın, ona göre ben de programlarımı hazırlayayım. En sonunda ne diyorum? Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.